Selam millet. Bugün sinema tarihinin o en sarsıcı, en iz bırakan yapımlarından birini masaya yatırıyoruz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü sıradan bir inceleme yapmıyoruz. Medyanın gücünü, 11 Eylül sonrasının o acımasız gerçeklerini ve sinemanın inanılmaz empati yaratma kapasitesini kaynak metnimiz üzerinden adım adım parçalarına ayıracağız. Tam bir odaklanmayla, detaylarla dolu harika bir kaynak incelemesine çıkıyoruz. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen konuya dalalım. Şimdi sıkı durun. Amerikalı seyircilerin filmi izledikten sonra en çok sorduğu soru şuydu. Ya Müslümanlar 11 Eylül'den sonra gerçekten bu kadar sıkıntı yaşadı mı? Amerikan halkının medyanın yönlendirmesiyle bu fiziki ve psikolojik işkenceleri nasıl göremediği apayrı bir tartışma konusu ama bakın asıl çarpıcı olan şey ne biliyor musunuz? Kaynak metnimize göre filmdeki karakterin yaşadığı ayrımcılığın bir benzerini bizzat film ekibi gerçek hayatta tam da bu süreçte yaşadı. İnanılmaz ama gerçek. Mesela Zakir rolünü oynayacak olan Amir Başir, ABD'den vize alamadığı için çekimlere katılamıyor ve yerine Jimmy Shergill geçmek zorunda kalıyor. Dahası başrol oyuncumuz Şahrukh Khan, tıpkı filmde canlandırdığı karakter gibi filmin tanıtım turunda ABD havaalanında tam 1 saat boyunca şüpheli sıfatıyla alıkonuluyor. Yok artık diyorsunuz değil mi? İşin diğer ilginç tarafı da şu, filmin Müslümanlara olumlu bakışı yüzünden Hindistan'daki radikal gruplar filmin gösterileceği salonları yakma tehditlerinde bile bulunuyor. Neyse tüm bu gerçek dünya krizlerine ilham veren hikayenin temeline inelim şimdi. Birinci bölüm Masumiyet de 11 Eylül. Hikayemizin kalbinde Rizvan Khan var. Asperger sendromlu, okuduğu hiçbir şeyi unutmayan, adeta ayaklı bir ansiklopedi gibi inanılmaz bir fotoğrafik hafızaya sahip zeki bir çocuk. Annesi onu okuldan alıp özel bir hocaya götürüyor. Hoca başlarda biraz isteksiz olsa da Rizvan'ın o muazzam zekasına şahit olunca onu hemen kabul ediyor. Tabii bu özel ilgi, kardeşi Zakir'in kalbinde ufak, hafiften bir kıskançlık tohumu ekiyor. Yıllar hızla akıp geçiyor ve hikayemiz Amerika'ya taşınıyor. Zakir 18 yaşında Amerika'da bir üniversiteden burs kazanıp gidiyor. Orada psikoloji öğrencisi Hasina ile evleniyor. Anneleri vefat edince de Rizvan Amerika'ya kardeşinin yanına taşınıyor. Aslında Rizvan'ın Asperger sendromlu olduğunu teşhis eden de psikoloji okuyan yengesi Hasina oluyor. Rizvan, Zakir'in şirketi için güzellik ürünleri satmaya başlıyor. Ama bakın, burada çok tatlı bir detay var. Diğer satıcılardan çok büyük bir farkı var Kaan'ın. O asla ama asla yalan söylemiyor. Müşterilerini zerre kadar kandırmadan o saf dürüstlüğüyle ürün satıyor. Ve işte tam da bu dürüstlük yolculuğunda 12 yaşında bir oğlu olan bekar bir Hindu kadınla Mandira ile tanışıp sırılsıklam aşık oluyor. Kardeşinin tüm itirazlarına rağmen Rizvan ve Mandira evleniyor. Harika, mutlu bir hayatları var ta ki 11 Eylül saldırılarına kadar. İşte buradan sonra başlayan o trajik domino etkisi gerçekten yürek burkucu. Müslüman bir soyadı taşıdığı için Mandira kuaför dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. İnsanların dükkanları acımasızca yağmalanıyor. Hasina, iş yerinde başörtüsüne yapılan çirkin bir saldırı yüzünden örtüsünü çıkarmak zorunda kalıyor. İşler okullara kadar sıçrıyor, düşünebiliyor musunuz? Mandira'nın oğlu Samir'in öğretmeni İslam'dan açıkça şiddet dini olarak bahsediyor. Samir'in en yakın arkadaşı Reis, babasını Afganistan'da kaybedince bir anda Samir'e cephe alıyor. Ve olayların koptuğu o en trajik nokta. Barışmak için gittikleri futbol sahasında üst sınıftan bir grup serseri Samir'i, evet sadece Müslüman bir ailenin ferdi olduğu için döverek hastanelik ediyor ve o gencecik çocuk maalesef hayatını kaybediyor. Evlat acısıyla dünyası adeta başına yıkılan Mandira, tüm bu olanlar için kocasının Khan soyadını suçluyor. Gözü dönmüş bir acıyla Rizvan'a o meşhur, o imkansız ultimatomu veriyor. Git başkana söyle, benim adım Khan, ben terörist değilim de ancak o zaman bana dönebilirsin. İşte Rizvan Khan'ın Amerika'yı bir uçtan diğer uca kat edeceği o epik ve zorlu yolculuk tam da bu acı dolu cümleyle başlıyor. İkinci bölüm, bir Müslümanın gözünden Amerika. Şimdi bu filmin yapısal zekasına değinmek zorundayım. Yönetmen bize hikayeyi öyle sıkıcı, düz bir çizgide anlatmıyor. Rizvan'ın günlüğündeki kayıtları sayesinde sürekli zamanda sıçramalar yaşıyoruz. Bir yandan onun o çetin yolculuğunu izlerken, diğer yandan Asperger sendromunun getirdiği zorluklara şahit oluyoruz. Rizvan yola çıkar çıkmaz o 11 Eylül sonrası paranoyanın tam göbeğine düşüyor. Sırf havaalanında kendi kendine dua okuduğu için terörist şüphesiyle şikayet ediliyor, iyi mi? Saatlerce haksız yere sorgulanıyor, haliyle Washington'a gidecek uçağını kaçırıp otobüsle yola devam etmek zorunda kalıyor. Kaynağımızın da özellikle belirttiği gibi 11 Eylül sonrası havaalanları Müslümanlar için kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüşmüştü. Ve yolda karşılaştığı bir olay ön yargının ne kadar kör bir şey olduğunu adeta yüzümüze çarpıyor. Khan yolda bir Hindu'nun işlettiği otele denk geliyor, birkaç serseri otel sahibini Müslüman zannederek otelin camlarını tuzla buz ediyor.
Otel sahibi arkalarından ateş edip şu isyankar cümleyi kuruyor: "Bu beyazlar terörist, bir Müslümanla dürüst bir Hintliye ayırt edemiyorlar. Kapıya Müslümanlar giremez yazacağım." Bu haksızlık karşısında Khan sessizce oradan uzaklaşıyor. Adam onu Hintli sanıp geri çağırdığındaysa Khan gururla dönüp "Benim adım Khan, ben terörist değilim" diyerek otel sahibini derin bir mahcubiyet içinde bırakıyor. Bu sahne var ya, İslamofobinin sadece Müslümanları değil, şeklen onlara benzeyen Hindu ve Sihleri de nasıl vurduğunu harika özetliyor. Khan'ın otobüs yolculuğu devam ederken bir dinlenme tesisinde Müslüman bir çiftle karşılaşıyor. Namaz vakti girince Khan gayet doğal bir şekilde kalkıp namaz kılmak istiyor. Çift ise tam bir korku içinde dinlenme tesisinin tehlikeli olabileceğini, namazı sadece belirli, gizli ve güvenli yerlerde kılması gerektiğini söylüyor. Khan'ın cevabı ise ders niteliğinde. Namaz belirli yerlere değil, sizin inancınıza bağlıdır. İnsanların o şaşkın ve korkak bakışları altında, hatta bazılarının fotoğraf çekmesine bile aldırış etmeden bahçenin tam ortasında namazını kılıyor. Düşünün, saldırılardan önce inançlarını özgürce yaşayan insanlar artık dua etmekten bile korkar hale gelmiş. Los Angeles'a vardığında Khan bir camiye uğruyor. Burada Doktor Faizer Rahman adında birinin Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail kıssasını tamamen çarpıtarak İslamiyet için kan dökmek farzdır diyerek cemaati alenen şiddete kışkırttığını görüyor. Peki Khan ne yapıyor? Susup oturuyor mu? Asla. Cesurca öne çıkıp adamın yüzüne karşı çıkıyor, bu kıssanın bir nefret değil, sevgi dini olduğunu savunuyor ve ardından tereddüt bile etmeden gidip bu radikal şahsı FBI'ye şikayet ediyor. Yani aslında film bize onun dünyasında teröre ve şiddete asla yer olmadığını çok net gösteriyor. Nihayet başkanın konuşma yapacağı o üniversiteye ulaştığında filmin en can alıcı, o en gerilimli anı gerçekleşiyor. Khan kalabalığın içinde var gücüyle o meşhur cümlesini bağırıyor: "Benim adım Khan ve ben terörist değilim." Fakat yanındaki panik içindeki bir adam bunu terörist var şeklinde yanlış anlıyor. Sonuç, Khan yaka paça tutuklanıyor. Hiçbir suçu olmadan hapishanede sorgulanıyor, işkence görüyor. Bir masumun, üstelik de özel durumu olan bir masumun sadece kendini ifade etmeye çalışırken sistem tarafından nasıl acımasızca ezildiğini izlemek gerçekten kan dondurucu. Ama merak etmeyin, umut tam da bu karanlık noktada yeşeriyor. Törende proje ödevleri için çekim yapan 2 Hindu öğrenci bu haksız tutuklanmayı tesadüfen kayda almış oluyor. Videoyu inceleyen Sih bir gazeteci bu olayın peşine düşüyor. Rizvan'ın hukuksuz bir şekilde tutulduğu televizyonlarda bas bas bağırılınca devasa bir kamuoyu baskısı oluşuyor. İşte medyanın gücü. Kişiler, kurumlar hızla devreye giriyor ve Khan nihayet serbest bırakılıyor. Khan'ın bu dik duruşu toplumda öyle bir yankı uyandırıyor ki korkuyla sindirilen Müslümanlar sokaklara dökülüyor ve yengesi Hasina yeniden gururla başörtüsünü takarak derslere girmeye başlıyor. 3. Bölüm. Medya, sel felaketi ve çözüm. Serbest kalan Khan'ın görevi henüz bitmemiştir ama kaderin onun için çok başka bir planı vardır. Yolculuğu sırasında tanışıp dost olduğu siyahi bir kadın olan Jenny Annie'nin yaşadığı Georgia eyaletindeki o küçük kasabada devasa bir sel felaketi meydana gelir. Khan bunu haberlerde görür görmez kendi o büyük amacını, başkanla görüşme hedefini bir kenara bırakıp dostlarını kurtarmak için hiç düşünmeden o kasabaya doğru yola çıkar. Kasaba tamamen sular altındadır. Khan hiç düşünmeden o çamurlu sulara atlar, yüzer ve çökmek üzere olan derme çatma bir binada Jenny anneyi bulur. Jenny anne gözyaşları içinde ona gitmesini, her şeyi tek başına düzeltemeyeceğini, kendi canını kurtarmasını söyler. Bina çökerken Khan insan bedeniyle ne kadar küçük ve çaresiz olduğunu hisseder ve şu duayı okur: "Hepimiz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Allah'tan merhamet istiyorum." Ve tam o sırada mucizevi bir şekilde diğer Müslümanlar da akın akın yardıma gelir. Hep birlikte omuz omuza kasaba halkını o felaketten kurtarırlar. Hükümetten hiçbir yardım gelmezken Müslümanların bu inanılmaz kahramanlığı canlı yayınla tüm ülkeye yansır. O bahsettiğimiz Sikh gazeteci televizyonda şu tokat gibi soruyu sorar: devlet yetkilileri hala Müslümanların düşman olduklarını söyleyecekler mi? Bence bu olayların en güzel, en dokunaklı etkisi ne biliyor musunuz? Khan'ın bu saf iyiliğini televizyonda gören Samir'in arkadaşı Reis, nihayet vicdanına yenik düşer ve gidip Samir'i öldüren o serserileri polise ihbar eder. Adalet, dolaylı da olsa Khan'ın ektiği o iyilik tohumlarıyla sağlanmış olur. Katillerin bulunması ve Khan'ın tüm ülkeye ilham veren bu çabası, Mandira'nın kalbindeki o koca buzları nihayet eritir. Georgia'ya gelir ve gözyaşları içinde Khan'la barışır. Bu sırada ABD'de seçimler yapılmış ve yeni başkan Obama seçilmiştir.
Obama Georgia'yı ziyaret ettiğinde bizzat Khan ile kalabalığın içinde görüşür ve hepimizin beklediği o tarihi cümleyi kurar. Evet, senin adını biliyorum, senin adın Khan ve sen terörist değilsin. Görev başarıyla tamamlanmıştır. 4. bölüm, İslami eleştiri. Tamam, şimdi heyecanımızı biraz yatıştıralım ve objektif eleştirmen şapkamızı takalım. Kaynak metnimizde yer alan bazı teolojik eleştirilere tarafsızca göz atmamız gerekiyor. Evet, film harika bir empati köprüsü kuruyor, buna şüphe yok. Fakat İslam hukuku ve inancı açısından problemli bulunan birkaç spesifik detay da var kaynak analizimizde. Biz de bu platformda her iki tarafı da tarafsızca olduğu gibi masaya yatırıyoruz. İlk eleştiri doğrudan Rizvan'ın çocukluğuna, o ilk sahnelere dayanıyor. Hatırlarsanız annesi ona dünyada Hindu-Müslüman ayrımı olmadığını, sadece iyi ve kötü insanlar olduğunu öğütlüyor. Kaynak metnimiz diyor ki, bu evrensel iyi insan vurgusu sinematik olarak çok işe yarasa da teolojik açıdan bakıldığında mümin ile inançsız yani müşrik arasındaki o kanonik farkı önemsizleştiriyor. Yani kısacası filmin o geniş evrensel mesajı dini sınırları biraz fazla esnetiyor şeklinde bir eleştiri var ortada. Kaynak metnimizdeki ikinci temel eleştiri ise doğrudan bu meşhur evlilik üzerine. İslam hukukuna göre Müslüman bir erkeğin ehli kitap yani Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenmesine izin verilirken müşrik ya da politeist bir inanca sahip biriyle evlenmesi caiz kabul edilmez. Mandira Hindu inancına sahip olduğu için kaynak metnimiz bu evliliğin İslami kurallara uymadığını, burada teolojik bir tutarsızlık olduğunu açıkça ifade ediyor. Tüm bu teolojik eleştirilere rağmen filmin genel vizyonu gerçekten çok ama çok net. Hedef kitlesi özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ABD ve Hindistan. Ve asıl amacı o toplumlarda 11 Eylül sonrası bir türlü aşılayamayan o kalın ön yargı duvarlarında küçücük de olsa bir delik açabilmek. Kusursuz oyunculukları, günlük kayıtlarıyla işlenen o harika doğrusal olmayan kurgusu ve masumiyeti bir kalkan olarak kullanmasıyla kaynak eserimiz, kesinlikle izlenmesi, üzerine düşünülmesi ve konuşulması gereken bir empati şaheseri. Bu müthiş incelememizin sonuna gelirken sizi şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten de sanatın içimize işlemiş, kemikleşmiş o devasa ön yargıları yıkma gücü var mıdır? Bir film kitlelerin algısını tamamen kökünden değiştirebilir mi? Yorumlarda buluşalım. Hadi bu konuyu hep birlikte tartışalım. Eğer bu kaynak incelemesini, bu detaylı ve slaytlı anlatım formatını sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda paylaşmayı ve bu tarz derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalıma hemen şimdi abone olmayı unutmayın. Bilgiyle, sinemayla ve sağlıkla kalın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.